Merhaba değerli üreticiler, yeni bir video ile beraberiz. Bugünkü videomuzun konusu fidan dikimi üzerine. Daha önceden sizlere söylediğim gibi bahçe kurmak fidanı toprağa dikmekten ibaret değildir. Bu işin en kolay kısmıdır demiştim. Bu en kolay olarak adlandırdığımız kısım dahi kendi içerisinde çok ciddi ayrıntılar içermektedir. Bu ayrıntıları önemseyin. Bu ayrıntılar sayesinde çok ciddi, güzel bir bahçeye sahip olacaksınız çünkü. Öncelikle fidan dikeceğimiz yerin işaretlenmesi yapılır. Daha sonrasında bu işaretlediğimiz yer 1 metre, 1,5 metre derinliğinde iş makinalarıyla patlatılır. Bu patlatmanın sebebi Anadolu coğrafyasında yüzeysel tarım yapıldığı için dipte çok sert bir tabaka vardır. Ve bu sert tabaka ilerleyen yaşlarda fidanınızın kök gelişimini ciddi oranda etkileyecek ve bahçenizin kalitesini doğrudan etkileyecektir. Burada bazı malzemeler görüyorsunuz. Bu malzemeler bizce çok önemlidir. Örneğin toprağa doğrudan dikmiyoruz biz fidanları. Kendi bir dikim harcımız var. Bu dikim harcının içerisine fidanlarımızı diktiğimiz zaman çok daha hızlı gelişim sağlanıyor ve çok ciddi tutma oranını oluşturuyoruz. Şöyle bahsedeyim. Mesela en son buraya ne kadar dikim yaptık? 24.500 artı 5.000, 29.500 ağaç diktik bu arazimize ve tutmayan ağaç sayısı sadece 18. Bu ciddi şekilde iyi bir orandır. Bu ayrıntılı faaliyetler sonrası bu oranları yakalayabiliyoruz. Bu dikim harcının içerisinde ne var diye düşünürseniz 3'te 1 oranında pomza, 3'te 1 oranında torf ve yine 3'te 1 oranında ise yanmış hayvan gübresi veya kaliteli bir leonardit olabilir. Bunu ne kadar çok kullanırsanız o kadar iyidir. Bunu ilk önce dikim yapacağınız bölgeye döküyorsunuz değerli üreticiler. Daha sonrasında dikim yapacağınız toprakla bunu karıştırıyorsunuz. Bana yardım eder misin? Bunu toprakla karıştıralım. Tamam, yeterlidir. Bu zaten sembolik bir dikim. Şimdi kazalım. Fidan için bir yer hazırlayalım. Biraz daha kazalım. Tamamdır. Değerli üreticiler, sizlere şu husustan bahsetmek istiyorum. Fidan yönü bahçe kuracağınız araziye göre değişecektir. Burada önemli olan husus hakim rüzgar yönü. Şöyle yaklaşabilirsek, bildiğimiz üzere ağacımızın anacı ve ana çeşit. Burada bir aşı noktası var. Bizim arazimizden hakim rüzgarlar kuzey veya kuzeydoğu yönünde geldiği için, bu yönde kuzey olduğu için aşı yönümüz hakim rüzgarlara bakacak. Şuradaki tırnak güney kısma bakacak. Neden? Çünkü rüzgar kuzeyden geliyor. Ve fidan dikerken şu aşı yerinin toprak altında kalmamasına dikkat edeceğiz. Şuralara kadar gömmek yeterli olacaktır. Şimdi uygulamalı bir şekilde sizlere gösterelim. Öncelikle şuraya yaklaşırsanız, daha önceki videolardan size bahsettiğim üzere fidanlarla birlikte taşınan veya toprakta halihazırda bulunan kök kanseri çok ciddi bir hastalıktır ve bütün coğrafyamıza yayılmış durumda. Kök kanseri için uygulanan bir solüsyon var. Böylelikle gerek açık kök gerek tüplü fidanlarda bu solüsyonu biz kullanmadan hiç dikim yapmıyoruz. Bu solüsyonu kullanmamızın nedeni hastalık olduğunda bu hastalıkları hafif atlatması. Bir grip aşısı gibi düşünün. Vücudumuza pasif virüsleri alıyoruz ve ağır hastalık geçirmemiz böylelikle engellenmiş oluyor. Aynı mantık. Bunu şu şekilde uyguluyoruz değerli üreticiler. Tüplü fidanlarda daldırma yöntemi. Şöyle birkaç defa daldırıyoruz ve köklerin tamamen bu solüsyonla, içerisindeki zayıflatılmış agrobakteriyumla kaplanmasını sağlıyoruz. Bu şekilde bu hastalıklara karşı bir direnç kazanmış oluyor ağaç. Bir de size
Bunu göstermek istiyorum. Bunu çok kimse kullanmıyor ama ben çok önemsiyorum. Burada da suda çözdüğümüz mikoriza var. Bu mikoriza bir simbiyotik yaşama sahip fungustur. Bu funguslar köklere daha uzaktaki bitki besinini sağlarken bitkiden de glikoz alıp kendi yaşamını sürdürür. Toprakta hali hazırda bolca bulunur bu mikorizalardan. Fakat eklemek, popülasyonu yoğunlaştırmak ağacınızın gelişimi tutması açısından oldukça fayda sağlayacaktır. Ben de bu şekilde kullanıyorum bu fungusu. Bu mikoriza bildiğiniz üzere şu an köklere sarıldı ve orada bir yaşam alanı oluşturuldu. Kireçli topraklarda, olumsuz topraklarda çok fazla çalışmaz. Fakat biz dikim harcı kullanmıştık. Bu dikim harcı uzun süre yaşamasına uygun bir ortam sağlar. Evet, agrobakteriyum uygulamasını yaptık. Endomikoriza uygulamasını yaptık. Şimdi sıra geldi dikime. Öncelikle malum kabından çıkartıyoruz. Altındaki toprağı parçalayabilirsiniz. Çok da gerek yok. Bunlar arazide karşılığı olan uygulamalar değil. Şöyle yaklaştırır mısınız? Ne demiştik? Rüzgar buradan geliyor ve neden böyle değil de rüzgara böyle dikiyoruz değerli üreticiler? Böyle dikseydik şu şekilde eğilen aşı yeri kırılmaya daha müsait olacaktı. Biz bu şekilde dikerek mukavemeti yüksek tarafın rüzgara bakmasını sağlıyoruz. Bu da çok ciddi fayda sağlıyor. Bu biraz derin olmuş. Biraz bunu dibine toprak ekleyelim. Bunlar zayıf kalacaktır. Bunlar hakim rüzgarlara engel olamaz. Evet, şimdi bildiğin üzere kapatalım. Doldur, doldur, doldur. Doldur. Evet, şimdi etrafını basabilirsin. Etrafına da bir havuz yap. Bu havuz yapmamızın sebebi malum can suyu verirken suyun burada durması değerli üreticiler. Tamamdır. Şimdi bu hereg olarak adlandırdığımız destek çubuğunu aşı yönüne yani rüzgar yönüne doğru çakıyoruz. Bunun nedeni rüzgarla birlikte gelen şiddeti önlemesi. Bunu çakalım. Bu bölgede toprak patlatıldığı için değerli üreticiler, tamam teşekkürler. Bu bölgede toprak patlatıldığı için biraz çökme olacaktır. Aşılarınızın toprak altında kalmaması için topraktan biraz daha yükseğe vermeniz gerekmekte. Çünkü bu yer bir süre sonra birkaç santim çökecektir ve fidanlarınız biraz daha aşağıya inecektir. Unutmayın, yumuşak bir zemine sahip burası. Daha sonrasında ise şöyle fidan bağlama iplerimiz var. Piyasada çeşitli ipler var. Kimisi sentetik, kimisi kumaş şeklinde. Biz ram kenarı olarak adlandırdığımız tekstil
atıklarından bunu sağlamaya çalışıyoruz. Bunun nedeni ise doğada çok hızla yok olabiliyor bu maddeler. Ayrıca esnekliği sayesinde fidanımızı boğmuyor. Şöyle yaklaşabilirsek. Şöyle bir 8 çiziyoruz buraya. Ve bağlamasını yapıyoruz. Yine buraya bir 8 çizip çok sıkmadan, fidanımızı çok boğmadan bağlamasını yapıyoruz. Ne yaptık biz burada? Rüzgara karşı bir dayanak ve dik gelişimine yardımcı olacak bir herek diktik buraya. Daha sonrasında buna can suyu veriyoruz. Buraya bir su alabilir miyiz? Bu havuzu doldurabildiğiniz kadar doldurun. Su emmeyi bırakıncaya kadar rahatlıkla doldurabilirsiniz. Kökün doğrudan, gövdenin doğrudan üzerine su gelmemesine çalışın. Zaten bu su toprak altı hareketleriyle kökü çok ciddi bir şekilde saracaktır. Şöyle o dolarken ben de size göstermiş olayım. Sürekli soruluyor kaç litre su vermeliyiz vesaire. Bunun bir karşılığı yok. Yani verebildiğiniz kadar verin. Toprak emmeyi bıraktığında can suyunu kesin. Mesela artık kesebiliriz. Daha sonraki uygulamamız değerli üreticiler, keskin ve bozuk olmayan bir makasla şu tırnak, şu anaca ait artık üstü kurumuş. Buradan ana çeşidimizin yükseldiği tırnağı çap bir şekilde kesiyoruz. Buraya su tut sürüyoruz. Daha sonrasında mevsime göre değişir, yöntemlere göre değişir. Fakat ben bilgilendirici olması açısından bunun üzerinde göstereceğim. Şöyle bir bel hizasından kesim yapabilirsiniz. Mevsimine göre değişir demiştim sizlere. İsterseniz hiç kesim yapmazsınız. Ben gövdeyi geliştirmek için yeşil aksamı burada tutmak istiyorum. Fotosentez ile kök ve gövde gelişimini sağlamak istiyorum dersiniz. Diğer bir tercih ise ben istikrarlı büyümesini istiyorum dersiniz ve buralardan bir kesim yaparsınız. Buraya oksin hormonu sentezleyecektir hemen bitki. Buradaki bu kesim yerine en yakın göz daha hızlı büyüyecektir ve buradan bir taç elde edebilirsiniz ilerleyen yaşlarda. Tabi bu makasımızı da bir diğer fidana geçerken ne yapıyoruz? Daha önceki videolarda söylemiştim. %50 çamaşır suyu, %50 su karışımı olan bir dezenfektan solüsyonla temizleyip diğer fidana geçiyoruz. Şimdi size uygulamasını gösterdim bir fidanın dikilmesine ait. Biraz da ayrıntılara girelim. Yeniden merhaba değerli üreticiler. Malum arazide doğaçlama çekimler yaptığımız için bazen ayrıntılara giremiyoruz. Bazen bahsetmemiz gereken konuları unutuyoruz. Bu videoyu da biraz önceki izlediğiniz videonun devamı olarak sizlere ayrıntılı bilgi vermek için çekiyorum. Öncelikle şu aklınıza takılmış olabilir. Biz neden tüplü fidan diktik, neden açık kök dikmedik? Acaba tüplü fidan daha mı avantajlı diye aklınıza gelmiş olabilir. Tüplü fidan mı dikilmeli, açık kök fidan mı dikilmeli konusunda sizlere ayrı bir video çekeceğim. Avantajları, dezavantajları var hepsi her birinin. Fakat biz Ekim ayının başında olduğumuz için bu dönemde sadece tüplü fidan dikilebilir. Açık kök fidan dikme zamanında tekrardan sizlere bir video çeker. Açık kök fidan nasıl dikilir onu da gösteririm. Çok bir fark olmadığını göreceksiniz. Toprakta patlatma işlemi yapıldı dedim size biraz önceki uygulama videosunda. Bunun nasıl yapıldığını izah etmedim. Genelde kepçe yardımıyla yapıyorum ben. Fakat traktör arkası dip kazanlarla da yapılabilir. Veya burgu makinalarıyla da yapılabilir. Fakat burgu makinalarında mevsim uygun değilse, yani toprak çok nemliyse kenarlarına, o açtığı deliğin kenarlarına çok ciddi bir zıvama yapmakta. Bu da
güneşli günlerle birlikte toprak ısınınca çok ciddi orada sanki bir duvar varmış gibi bir yapı oluşturmakta. Böylelikle kökler sağa sola gidememekte ve aslında biz toprak patlatma işlemi yaparken fidanı küçük bir kafesin içerisine almış oluyoruz. Bu yüzden ben genelde burguyu tercih etmiyorum. Şöyle kağıda da yazdım birkaç tane aklınıza takılacak konu olur diye. Dikim harcı ne işe yarar? Dikim harcı toprakla doğrudan fidanın buluşmasında aracı görev yapar. Dikim harcının içerisindeki besinler fidanlarınızın hızlı gelişmesini sağlar. Ne vardı bu dikim harcının içerisinde? Ben kabaca bahsetmiştim ama ayrıntıya girelim. 3'te 1 oranında pomza. Bu nasıl bir pomza? Balzamik bazik pomza. Yani 5-6 milimetrelik balzamik bazik pomza toprağın su tutma kapasitesini arttırır. İçindeki yararlı metaller yıllar içerisinde bitkiye az da olsa fayda sağlar ve toprağın hava almasını, fidanın daha sağlıklı büyümesine sağlar. Başka ne vardı? Torf vardı. Bu torf, ben genelde kamış torfu kullanmıyorum. Speknuyum, yosun torfu kullanıyorum. Daha kaliteli olduğu kanaatindeyim. Bu torf da verilen suyun, verilen besinlerin daha iyi bitki köküne verilmesini sağlıyor. Aynı zamanda kökün gelişimi için uygun bir ortam oluşturuyor. Başka ne vardı? Organik madde. Yani organik gübre aslında. Bu fidanın ilk yıllarda ihtiyacı olan gübrenin bir kısmını alsın diye bunu katıyoruz. Ya tam yanmış çiftlik gübresi. Fakat çiftlik gübresi olmasına dikkat edin. Çünkü gezer hayvanların yediği otların içerisinde bulunan tohumlar gübreleriyle birlikte arazimize geliyor. Böylelikle hiç bizim başımıza bela olmayacak yabancı otlarla maalesef biz bu gübreden dolayı muhatap olmak zorunda kalıyoruz. Veya ne demiştik? Gübre yerine, hayvan gübresi yerine leonardit, kaliteli bir leonardit de kullanabilirsiniz. Leonardit alırken çok dikkat edin. Rengi koyu olan her toprağı artık leonardit diye satmaya başladılar maalesef. Kesinlikle analiz ederek alın. Başkalarının analiz sonuçlarına güvenmeyin. Kendiniz alın rastgele bir örnek. Onu analiz ettirin. Değerler size yarayışlıysa leonardit'i kullanabilirsiniz. Bu harç ciddi oranda hem ilk yıllardaki büyümeyi etkiliyor hem de toprağa verdiğiniz gübreleri yarayışlı kullanmanıza sebep oluyor. Aynı zamanda ise tutma oranınızı arttırıyor. Ne demişiz? Agrobakteriyum uygulaması önemli midir? Aklınıza bu takılmış olabilir. Biz şimdiye kadar hiç uygulamadık diyebilirsiniz. Ben hayati buluyorum bu konuyu. Çünkü her ne kadar kaliteli yerlerden fidan alsak da kök kanseri toprağımızda da bulunabilir. Bu agrobakteriyum çok önemli bir husus. Bunu lütfen ciddiye alın. Türkiye'de ve yurt dışında çok ciddi alanlara agrobakteriyum kök kanserinden dolayı şu an sökülmekte. Bunun için zaten piyasada bulunan tek bir marka var. Marka ismi vermeyeceğim tabii ki. O marka bir tane içerisinde 250 gramlık paketler var. Suya karıştırıyorsunuz. Bir paket 500 kadar ağacınızın aşılanmasına yani kökünün dezenfekte edilmesi diyeyim ben kısaca sağlıyor. Böylelikle dikim yapabilirsiniz. Büyük maliyetler arasında bu küçük bir maliyet olarak görünüyor ama ben önemsiyorum bu konuyu. Bir diğer husus neydi? Mikoriza uygulamasını neden yapmalıyız? Bu tabii olmazsa olmaz değil ama ben her dikim öncesinde uyguluyorum. Ne demiştik? Mikoriza bir faydalı fungustur. Diyelim ki köklerimiz buraya kadar geliyor fakat burada besin maddeleri var. Bir protez kök gibi endomikorizalar burada bağ oluşturup buradaki besinin köklere geçmesini yarıyor. Köklerden de kendi besinini alıp simbiyotik bir yaşam sağlıyor. Topraklarımızda zaten hali hazırda var ama popülasyonu yükseltmek çok ciddi ilk yıllarda özellikle faydalar sağlayacaktır. Başka ne kafanıza takılabilir diye not almışım. Aşı yerleri neden toprağın altında kalmamalıdır? Değerli öğreticiler, önemli bir konu. Belki videoda dikkatinizi çekmiştir. Ben hemen şu modlarda bıraktım toprağı. Neden? Zaten toprağın altı yumuşaktı. Kendiliğinden bir miktar çökme yapacak ve zaten toprak biraz daha kendiliğinden doğal olarak yükselecekti. O yüzden biraz şu anaç kısmını toprağın yüzeyinde bırakmaya çalıştım. Değerli üreticiler, toprağı buraya kadar getirirseniz ve bu aşı yeri toprağın altında kalırsa öncelikle bu aşı yeri şu an şu bitkinin en hassas yeri.
buradan zararlı mikroorganizmalar burayı çürütebilir. Buradan hastalık girmesine ve ağacınızın kurumasına sebep olabilir. İkinci husus kimse bahsetmiyor. Toprak buraya kadar geldiğinde ne kadar kök yapma kabiliyeti az da olsa bademin buralardan bir süre sonra saçak kökler çıkacaktır. Bakın anaçtan değil, ana çeşitten buradan kökler çıkacaktır. Ve bu kökler de artık bu bitkiyi beslemeye başlayacak. Bu ne demek? Bunun ne sakıncası var diye düşünebilirsiniz. Şu sakıncası var. Anaç artık özelliğini yitirecek. Siz oraya doğrudan bir çelikle üretilmiş badem ağacı dikmiş gibi olacaksınız. Biz anacı neden seçiyoruz? Ağacı iyi besleme kabiliyeti yüksek olduğu için. Buradan köklenen fidan ne olacak? Anaç özelliğini yitirecek. Yitirmese bile ortak olacak anacın köklerine ve çok ciddi sıkıntılar yaratacaktır. Çok bahçede görüyorum. Sonradan fark ediyorlar. Bu çok önemli bir husus. Aşı toprağın altında kalmamalı. Başka ne not almışım? Aşı tırnağı neden kesilir? Aşı derler ki işte burası kurur aşağıya doğru kuruyarak gider. Hayır öyle bir şey yok. Bu aşı tırnağını neden kesiyoruz? Çünkü bu canlı doku büyüdükçe bu aşı tırnağını içine alacaktır. Yani ne demek bu? Böyle gelecek, doku gelişecek ve bu içinde kalacaktır. İçinde kalmasının ne sakıncası var? Burası ölü bir doku. Bu ölü doku ağacın içerisinde kalacağı için iletim demetlerini baskılayacaktır. Ve zaten böyle bir şey olmasına da hiç gerek yok. Şunu keserek kurtulabilirsin. Hani dik mi keseceğiz, çapraz mı keseceğiz? Hep çapraz kesilir denir. Yani şu aşı yerine yakın kesin. Çok fazla aşı yerinin altına kaydırmayın. Önemli değil. Dik mi kesmişsiniz, çapraz mı? Yok burada su damlası kalırmış da içine alırmış da bitki çürürmüş. Sayısız ağaç diktim, böyle bir şeyle karşılaşmadım. Her şeyden de bahsedeyim. İple bağlamıştık biz bunu. İp, ben neden tekstil ipi kullanıyorum? Çünkü oldukça esnek ve çürür demiştim videoda da. Çürümesi neden önemli? Çünkü bazen işte çok ağacınız var ise ve işçiyle iş yapıyorsanız işçi veya siz gözden kaçırabiliyorsunuz. O ipler sıkmaya başlıyor. Bir bakıyoruz biz ağaç birisi sararmış kuruma noktasına. Hastalık nedir? Köke bakıyoruz. Yok. Bu diktikten sonra bağladığımız ip üzerinde kalmış. Gövde büyüyor. Gövde büyüyünce içine almış. Resmen jilet gibi kesmiş. Yani şu kalınlıkta bir ağaç şu kadarcık bir ip boğmasıyla aslında gerçek performansını yerine getiremiyor. Bu yüzden güneşle, işte yağmurla o ipin çürümesi önemli. Çürüyüp kopup gidecek, doğaya karışacak. Başka ne demişim? Rüzgar yönü önemli midir? Rüzgar yönü önemlidir fakat ben o kadar bölge gezdim. Ben aşı yerinden bir rüzgar sebebiyle kırılan fidan görmedim. Her ek dikildikten sonra çok da bir anlamı olmuyor. Fakat ilmine uygun yapalım her şeyi ki aklımızda hiçbir soru işareti kalmasın. Bölgenizdeki hakim rüzgarlara göre aşı yönünü oraya verin. Her eği de o tarafa dikip bağlama işlemini böyle gerçekleştirin. Son olarak ne not almışım? Can suyu sade mi verilir yoksa içerisine bir şey karıştıralım mı? İçerisine organik içerikli gübreler karıştırabilirsiniz. Her şey karıştırabilirsiniz, kökü yakmayacak. Fakat ben sade verme taraftarıyım. Öncelikle sade bir suyla, yani temiz bir suyla muhatap olsun. Daha sonrasında zaten ikinci, üçüncü sulamalarda ya da direkt zaten damlama çekersiniz. O damlama sulamalarla birlikte ihtiyacı olan besini fazlasıyla verirsiniz ve ağaç bundan istifade eder. Benim aklıma takılan ve sizin aklınıza takılabileceğini düşündüğümüz konular bunlardı. Umarım faydalı olmuştur. Başka merak ettiğiniz konular varsa mail adresime soru iletebilirsiniz veyahut yorumlardan bana sorularınızı sorabilirsiniz. Sizlere veda etmeden önce esenlikler diliyorum. Bol, verimli, kazasız belasız sezonlar diliyorum. Teşekkürler.